Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada Theta Healing eğitmeni Beril Kızılay. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de Sağ olun, çok çok iyiyiz, teşekkürler. Çok duyuyoruz. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Theta Healing nedir? Evet, Theta Healing aslında beyin dalgalarımızdan biri olan theta frekansında uyanıkken yaptığımız bir bilinçaltı çalışmasıdır. Bilinçaltı çalışmalarını biz hayatta bizi ilerlemekten geri tutan kendi kök inançlarımız dolayısıyla yapmayı seçeriz. Farkında olanlarımız tabii ki bunu yapar ve bazen kendimize dahi ait olmayan inançlarla, bilinç düzeyinde farkında olmadığımız inançlarla karşılaşırız. Şu anda olduğumuz frekans zaten uyanığız ve dikkat ekseninde ilerliyoruz. Beta frekansıdır. Biz sorunu karşılıklı diyalogla beta frekansında tespit ederiz. Çeşitli meditatif yöntemlerle uygulayıcılar danışanlarını teta beyin dalgalarına götürürler yönlendirmeli meditasyonla ve burada olayın ana kaynağına gidip çeşitli değişimleri, dönüşümleri gerçekleştiririz. Bunların hepsi anda gerçekleşir. Yani 7. seviye dediğimiz var olan her şeyin yaratıcısının ol makamı diye de tasavvufta söylenen yerde gerçekleşir. Ve şu anda bulunduğumuz 3. seviye dünya gezegeninde de madde dünyasında eylemsel olarak, deneyimsel olarak tezahür ettirme şansına erişiriz bu şekilde. Evet. Peki teta frekansında neler gerçekleşir? Teta frekansında öncelikle beyin dalgalarımızı yavaşlatmaya başlarız. Uyanık kalırız demin de söylediğim gibi ve fakat zihinsel olarak daha işlevsel oluruz. Biliş seviyemiz daha açılır ve bizi algılarımızı kısıtlayan durumlardan aslında özgürleştiren bir frekanstır. Çalışmaları yaptığımız esnada derin bir rahatlamaya ulaşırız. Bazen delta frekansına da kayanlar olabilir. Uyudum, acaba çalışma yerini buldu mu ya da işte boşa mı gitti gibi çekinceler olabiliyor. Bu da önemli değil çünkü herkesin içsel deneyimi farklı oluyor bu alanda. Uykuda da çalışmalar gerçekleşiyor çünkü enerjinin oturması da belirli bir süre almakta ve tamamen kuantum mekaniğine dayanıyor teta frekansındaki çalışmalar. Burada dönüşümü, olayı değerlendirirken hem insan ilişkilerinde hem örnek veriyorum parayla olan ilişkilerimizde kendimize her an bambaşka bir gerçeklik yaratmış oluyoruz teta frekansına bağlanarak. Bir de çok duyuyoruz ama bu his yüklemesi, kinesiyoloji, kök inançlar bunlar ne? Kinesiyoloji kas testidir. Alternatif tıp doktoru olan George Joseph Goodhart tarafından ortaya çıkarılmıştır ilk etapta. Kiropraktiker kendisi. Ve kaslarımızın, burada çünkü çalışmalar yaparken biz kendimiz yorum katmıyoruz. Karşımızdaki kişide sende şu inanç var, işte bu düşünce var şeklinde manipüle etmiyoruz. Kişiyi ayağa kaldırıyoruz, iki şekilde yapıyoruz. Evet dediğinde bedeni öne doğru eğilir, hayır dediğinde gözleri kapalı bir şekilde beden arkaya doğru eğilir. Ve bu şekilde de o kök inanç, ona hizmet etmeyen kök inanç kişide var mı yok mu tespit ediyoruz. Ya da herhangi bir şekilde sağlak veya solaksa değişiyor. Parmaklarla evet de bu şekilde olur, hayır da aynı gücü uyguladığımız takdirde açılmaz. Bunlar bizim kas testiyle seanslarımızın başında ve sonunda çalışmayı başlattığımız ve sonlandırdığımız yöntemlerdir. Bunlardan sonra his yüklemelerini yaparız. Çünkü bizim hücrelerimizde eğer örnek veriyorum sevgi hissine dair bir reseptör yoksa biz sevmek nedir, sevilmek nedir, sevgiyi almak, vermek, göstermek ve deneyimlemek nedir bunları bilemiyoruz. Ve bütün hayatımız boyunca bunları edinmek için çırpınıp duruyoruz. Burada hizmet etmeyen inancı alıp çıkart bir yerden ışığına göndermek tabirini kullanırız. Yerine Yaradan'ın tanımı, perspektif ve kavramıyla o mefhumu kişinin aslında DNA'sına yüklüyoruz enerjisel olarak. Ve sonra kas testiyle tekrar teyit ettiğimizde de sevgi hissini biliyorum, hayır çıktıysa örnek veriyorum çalışmanın başında, sevgi hissini biliyorum, evete dönüştüğünde zaten yaşadığı gerçeklikte bambaşka oluyor. Ve artık zorlanarak öğrenmek durumundan kendini serbest bırakmış oluyor. Çok ilginç. Peki Theta Healing uygulayıcılık eğitimleri nelerdir? Theta Healing uygulayıcılık eğitimleri aslında toplamda 20'nin üzerinde eğitim var. İlk olarak temel eğitimle başlıyoruz. Temel DNA şeklinde geçiyor. 3 günlük bir eğitim. Burada düşüncelerimizin, sözcüklerimizin,
hislerimizin, kalbimizde hissettiğimiz duyguların hayatımızı nedenle etkilediğini tekraren hatırlatıyoruz uygulayıcılarımıza ve bütün evrensel yasaları kendimize hizmet edecek şekilde, en iyi, en yüce şekilde tabirini kullanarak hayata geçiriyoruz ve kademeli olarak uygulamalar yapıyoruz sonrasında. Demin bahsettiğiniz kas testlerini kullanıyoruz, his yüklemelerini yapıyoruz. Ve sonrasında ileri DNA diye ikinci modülümüz var. Bu da gene 3 gün. Eğitimlerin gün süreleri çok önemli. Uyku döngüsünde de dediğim gibi enerji oturması için bu şekilde ayarlanıyor. İleri DNA'da da 1000'den fazla his yüklemesi yapıyoruz kişiye. DNA 2'den DNA 3'e geçmek şeklinde söylüyoruz. Sonrasındaki modül derin kazma. Esas problemi bulabilmek için kişiye ilk nerede başladı, işte 45 yaşında yaşadığı bir hadise olsun, onu anlatmaya başladığında 5 yaşında yaşadığı bir durum söz konusu olabiliyor. Oradaki travmayı bulup değiştirdikten sonra artık hayatında o döngüyü yaşamaktan da kendini özgürleştirmiş oluyor. Ve sonra sen ve yaratıcı diye böyle bolluk bereket için, ruh eşi için, hayvanlar, bitkiler vesaire bunlar için de pek çok uygulayıcılık modülü bulunmakta. Kimler için uygulanabilir? Herkes için uygundur aslında. Sadece uygulamayı aktarma yönteminde bence hassaslık olması gerekiyor, hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Analitik, pragmatik yapıda olan kişilere, mühendisler, doktorlar vesaire birazcık daha bilimsel, kuantum mekaniğinden ya da kas testinin temeli olan Sir Isaac Newton'un ortaya çıkarmış olduğu hareket kanunundan yola çıkarak anlatımlar yaptığımızda onlar da daha kolayca ve daha kısa sürede benimsenebiliyor. Onun haricinde herkes için uygun. Zaten biz içimizde var olan enerjiyi bilinçli bir şekilde kullanmayı tekraren öğreniyoruz. Herkes bu eğitimleri alabilir. Peki Theta Healing genel olarak hayatımızı nasıl etkiler? Öncelikle kendimizi keşfediyoruz. Kendi güzelliklerimizi fark ediyoruz. Var olan her şeyle, herkesle, her maddeyle bir ve bütün olduğumuzu hatırlıyoruz. Yaşamımızın %100 sorumluluğunu kendi elimize alıyoruz ve mucizeler deriz. Her an, her saniye istediğimiz hayatı yaratıyoruz aslında. Beril Hanım, peki bu herkes hani sonuçta yanınıza gelemeyebiliyor. Uzaktan eğitim ya da online eğitim gibi bir durumumuz var mı? Tabii ki. İlk başta Theta Healing tamamen yüz yüze seminerler şeklinde ortaya konmuştu. Fakat 2020, 2019, 2020 senesinden itibaren artık tamamen diğer birçok alanda da olduğu gibi yüz yüze değil online seminerler verilmekte. Enerjinin ve şifanın zaman ve mekan kısıtı olmadığı için çalışmalarımız aynı birebir de yüz yüze de olduğu gibi online eğitimlerde ve seanslarda da harikulade bir şekilde yapılabilmektedir. His yüklemesini biraz daha açıklama şansımız var mı? His yüklemesini açıklayabilirim. Burada dediğim gibi hücrelerimizde bir hissin reseptörü yoksa, bunu tanımıyorsak bir referans noktası alamıyoruz. Örnek veriyorum, limon kelimesini söylediğimde şu an tat olarak, görsel olarak, kokusal olarak, genel itibariyle duysal olarak bir madde canlanıyor gözümüzde. Çünkü bir zaman diliminde biz bu maddeyle bir araya geldik. Bir tanışıklığımız var bedensel olarak da. Hislerde aynı bu şekilde kişiye daha önce hiç yemediği bir lezzeti tattırdığınızı düşünün. Artık onu bir kere tattıktan sonra, bir kere dokunsal olarak da algıladıktan sonra unutulması mümkün olmayan bir anı olarak, bir giriş kapısı olarak orada bulunuyor ve artık o hisle ilgili onun yoksunluğundan dolayı yaşadığı travmaları, sıkıntıları, zorlanmaları yaşamıyor kişi. Peki bizim bu bilinçaltımızda yaşadığımız şeyler hep paralel olarak ilerlediği için biz bir yeri temizlediğimizde diğer travmaları temizlenmiş olur mu? Kök inancı bulmak önemli burada. Çünkü bir şekilde siz en üstteki inancı temizlerseniz bu inançtan dolayı, ilk kök inançtan dolayı ortaya çıkmış inanç orada duracaktır. Derine gide gide derin kazma denmesinin sebebi o. En temelindeki birincil inancı burada bulmak gerekiyor. Diğerleri onun uzantısı gibi diyeyim. Kişinin daha kolay kabul edebileceği. Kazma yöntemi dediğimiz şey bu yani. Kazma en dibe ulaşmaya yöntem çalışıyoruz. bu. Evet, evet. Çünkü o temelde yatan asıl meseleyi çözmediğimiz müddetçe semptom gidermiş olabiliriz. Ama herhangi bir şekilde bir tetiklenme olduğunda, herhangi bir şekilde bir yüzleşme yaşadığımızda hayatta, iş olabilir, dediğim gibi işte evlilikler olabilir, çocuklarla ilgili olabilir. Burada tekrar gün yüzüne çıkacaktır. Dolayısıyla biz en temeldeki problemi çözmeyi tercih ediyoruz.
Çok çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza teşekkür sağlık. ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz Theta Healing eğitmeni Beril Kızılay ile beraberdik. Theta Healing ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.